Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok önemli, çok kıymetli bir davet yapacağım. Bu davette bir şifacıyı çağıracağım. Şifacı gelecek. Şifacıdan bilgiler alacağız. Bu şifacının davetini bulduğuma çok seviniyorum. Gerçekten öyle bir şey ki şifacının daveti olduğu için bizim öyle bir durumumuz olacak ki şifacıdan istediğimizi öğreneceğiz ve şifacıdan istediğimizi alabileceğiz. Şifacı geldiği zaman şifacı Müslümanmış, yani büyük ihtimal Müslüman, o şekilde tahmin ediyorum. Çünkü yapılan davetin türüne göre Müslüman olduğu %99 gibi görünüyor. Eğer ki böyle bir durum varsa bu şifacıdan hastalıkların çaresini, bu hastalıkların devasını, ilaçları, bunları tek tek öğrenebiliriz. Bunları öğrendikten sonra da kendi hayatımızda böyle lazım olan kişilere tatbik ettirip tarifini verebiliriz. Şifacıyı çağıralım ve şifacıya bakalım. Şifacı ne şekilde gelecek? Nasıl bir şey gelecek? Müslüman olarak gelecek ama belki de Müslüman olarak gelmeyecek. Şöyle bir şey var. Eskiden doktorlar, şifacılar Ermeni veya Süryani de olabiliyor. Hristiyan da olabiliyormuş yani bunlarda. Bizde de, yani bizim kendi şeyimizde de mesela eski doktorlar, yabancı eski doktorlar varmış. Süryani, Yahudi, işte Hristiyan doktorlar varmış. Bunun da yabancı olabilme ihtimali de vardır. Ama bakalım öyle bir şey var mı yok mu? Göreceğiz mi, görmeyeceğiz mi? Sizinle beraber şimdi hep beraber deneyeceğiz. Hemen aşağı tarafa gidelim. Buradan bayağı bir yürümem lazım çünkü biraz tenha bir yer olması gerekiyor. Şifacının çıkabileceği yerler kriterlerinde tenha bir yer olması gerekiyor. Tenha mahal, yani insanların az olduğu bir ortam. Öyle bir ortam. Zaten buralar da bayağı uzak da aslında. Buralar nereden baksanız işte şehir merkezine bayağı uzakta, yani 35-40 kilometre var burası. Ama yerleşim yeri de var. Yukarıda bir köy var. En az oraya da 5 kilometre var. Şifacının davetini burada yapmayı düşünüyorum. Bakın karşı taraf orman, şu taraf orman. Orası orman. Bura bir boşluk. Şurası iyi bir boşluk. Şurada bir büyük bir tarla var. Evet. Burada şifacıyı çağırıp şifacıyla bir hasbihal edebiliriz. Şifacıyla bir bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Evet, şifacıyı burada çağırabilirim. Şifacı diyorum ama ismini bilmiyorum. Şimdi ismini bilsem, isim yazmıyor çünkü tarifte, kitapta isim yazmıyor. Buraya bu şekilde gelip, bakın bu şekilde gelip burada daveti yapmak, yani inanın zor bir şey gerçekten. Hem zor, hem sıkıntılı, hem de ne bileyim, gerçekten kendi başına göre bayağı bir sıkıntıları var. Şu an ışığım ve kameramın etrafı sinek doldu. İnşallah çekim boyunca bu şekilde olmaz. Eğer bu şekilde olursa beni bayağı bir rahatsız edecek gibi görünüyor. Önce bir etrafa bakalım ki burada herhangi bir şey var mı yok mu? Bir şey çıkabilir mi? Yani her şey olabilir. İnsan da çıkabilir. Bir şey de çıkabilir. Bir kurt da çıkabilir. Çakal da çıkabilir. Ona göre tedbirimizi almakta fayda var. Bakın burada mısır parçaları var. Burada mısır ekilmiş ve mısır biçilmiş. Havanın rengine bakar mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şeyin fil ardi ve lefs semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şeyin fil ardi ve lefs semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şeyin fil ardi ve lefs semai ve huve semil alim. Arkadaşlar bu koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Sabah 3 defa, akşam 3 defa okursanız bu koruma duasını kendinize kalkan olarak seçmiş olabilirsiniz. Yani size kalkan olur. Sizi kazadan, beladan, nazardan Rabbimiz korur. Allah Zülcelal, Rabbimiz kendi ismi şerifiyle koruyor. Büyülerin şerrinden, kötü insanların, fitnecilerin şerrinden koruyor.
Yani bilenler bilmeyenlere öğretsin. Küçük çocuklarınıza öğretin. Hem besmele var içinde hem de güzel bir şey. Evet. Şifacının davetini burada yapabiliriz. Evet, şu an davete geçip şifacının davetini yapalım ve bakalım nasıl bir şifacı gelecek. Hep beraber göreceğiz. Davete geçebilirim. Evet, davet şu an açık. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, Allahu Ekber. Kurbağayı görüyor musunuz? Ne kadar da güzel. Şekli, tipi. Yani bazı insanlar kurbağaya iğrenerek bakıyor ama bence var ya, çok muntazam, çok güzel, çok yakışıklı bir hayvan. Bakar mısınız, gözleri simsiyah. Bakın gözlerine. Neyse, kurbağayı geçelim. Şifacımız nerede? Şimdi şöyle anlamayın. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın. Bunu bu şekilde anlamayın. Hani bu şifacı dediğim şey yapmıyor. Yani başka kendi alemindeki hastaları iyileştirmiyor. Bu şifacı dediğimiz bu bilgiyi biliyor. Yani bu hastalığı biliyor. Bunu çağıranlar bundan öğreniyorlar. Yani mesela hüddamlar, çağıranlar, benim gibi çağıranlar ondan hastalıkların, ilaçların işte tariflerini öğreniyorlar. Yani kendi aralarında hastalanıp kendi aralarında şifa dağıttığı diye bir şey yok. Öyle bir doktor diye bir şey yok. Sadece öğretici. Şifacı dedim hani öğretici, bir eğitmen gibi düşünebilirsiniz. Eğitmen olduğunda nasıl öğreneceğiz? Şimdi geldiği zaman ondan öğreneceğiz. Eğitmenliğini nasıl yaptığını, nasıl öğrendiğini ondan öğreneceğiz. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Çok değişik bir kitap. Çok değişik davetler. Boyut davetlerinin hemen hemen benzeri. Yani arada boyut davetler ve bu şekilde davetlerle bir karmaşık bir şekilde devam edip yürüyeceğiz. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resul. Bir de ister misiniz bir 4-5 saat sonra çıksın? Yani ben istemem ama belki geç de çıkabilir.
Eğer öyle bir şey olursa var ya. Bakalım nerede çıkacak. Herhangi bir farklı bir şey görürseniz yorumlarda belirtin. Of. Oo, şuna bakın. Şifacı. Allahu Ekber. Bu nasıl bir şey? Sen şifacı mısın? La ilahe illallah. İsmin nedir? İsmini söyler misin? Sen de kimsin muhterem? Ben davetin sahibiyim. Sen de davetin sahibisin. Şifacı mısın sen? Yani hastalıkların şifasını bilen kişi. Evet. Sen bunu nereden biliyorsun? Beni tanıyan kolay kolay çıkmaz. Senin davetin vardı kitapta. Seni davet ile çağırdım. Bu daveti kolay kolay kimse bilmez. Yalnız var ya, yüzü simsiyah. Neden çok siyah bir şekilde geldin? Şifacılar genelde beyaz gelmez mi? Ben tedbir amaçlı bu şekilde geldim. Gelme taraftarı değildim. Şu an seni çözmeye çalışıyorum. Allahu Ekber. Ben sadece soru soracağım sana. Şifayla ilgili, hastalıkla ilgili. Oh. Tilki miydi? Neydi o ya? Bir hırıldama geldi yanıma da. Of. 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 Kendi yaptı büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal kendi yaptı. Bir hırıldama gibi bir şey. Sol tarafımda geldi. Yani aslında başıma çok geldi böyle bir şey. O ormanda da geldi biliyorsunuz. Ormanda da geldiği için biraz tecrübeli olmam lazım aslında da her seferinde de aynı tepkiyi veriyorum. Her seferinde aynı tepkiyi vermem sizce normal mi? Bence normal. Çünkü her seferinde aynı şekilde korku veriyor. Yalnız burada öyle güzel bir koku var ki. Ne kokusu biliyor musunuz?
ıhlamur, ada çayı. Değişik bir kokular sanki bu davetten sonra geldi. Acaba buradaki otlardan mı geliyor? Çok fena, çok değişik güzel kokular var. Beni çözmeye çalışıyor da tamam o da haklı. Ben kötü niyetli değilim. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunu kendisi bilmiyor. Benim burada ona söylemem lazım. Ona bir şekilde iletişimle. Şimdi temkinli gelmesinin sebebi benim kamerayla kayıt yapmam. Kamerayla kayıt yaptığımda davet farklı oluyor. Çok değişik oluyor. Yani normal bireysel davet olmuyor. Bireysel davet olduğu zaman böyle olmaz. Daha değişik olur. Mesela şöyle hani kapıyı çalarsın ya sana kim o der sen kim olduğunu söylemezsin. O zaman ne olur? İçerideki kişi kapıyı açmayabilir. Kapıyı açmadığı zaman da ne olacak? Sen de kapıda beklersin. Kamerayla çektiğim aynı bu şekilde. Ben şimdi kapıyı çaldım. Geldi. Kim olduğumu söylemedim ona. Yani bunu sözlü olarak değil, davetin içinde söylemem gerekiyor. Ama söylemedim. Çünkü kamerayla bir çekim yapıyorum. Bireysel davet olsa zaten kim olduğunu söylüyorsun. Ne olduğunu da söylüyorsun. O yüzden seni tanıyorlar. Sana itaat edip istediğini söylüyorlar, istediğini soruyorlar. Yalnız simsiyah. Davetle ilgili farklı birileri de gelmiş olabilir. Çünkü az önceki hırıltı hayvan değildi. Belki kendi de yapmadı. Kendi yapmış olsa yani tamam olabilir de belki kendi yapmadı. Belki başka biri girdi. Aynı diğer davetteki gibi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet şu an piyasada görünmüyor ama etraf zifiri karanlık. Gerçekten zift gibi her yer. Bir tek ışığımız var. Eğer benim ışığım bir tek ışığım var. Eğer benim ışığım biterse, gerçi şu an şarjım dolu. İkinci çekimi de yapıyorum. Yani bu batarya dolduktan sonra iki çekim götürüyor. Beni her türlü yarı yolda bırakma potansiyeline sahip de olabilir. Bilmiyorum artık. Bakacağız şansımıza. Of. La ilahe illallah. Hey şifacı. Şifacı sen misin? Konuş. İsmini söylemedin. Bu o değil. Bu o değil. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Of. Tamam. Biri daha girmiş. Nur topu gibi bir şifacı daha var. Ama dediğim gibi şifacı değil bu. Başka biri.
Allah Allah. Burada mısın? Allah ekber. Şifacı neredesin? Kötü bir niyetim yok benim. Burada bir şey var. Orada bir şey var. Bir şey atladı oraya ama. Bir şey atladı. Bir hayvan var ya da. Nerede bu şifacı ya? Evet. Bir hayvan var orada. Bakacağım. Yılan falan da olabilir. Ama yılan öyle ses. Evet, yılan da olabilir. Bunun sapını, domuz da olabilir. Domuz belki bunun sapını yemeye geldi. Şuraya bakar mısınız? Allah Allah. Kim var orada? Şu arka tarafa bir bakayım da. Biri bize oyun mu yapıyor acaba? Burası çok ıssız bir yer ama. İnsanın ilk aklına gelen biri bana oyun yapıyor. Biri sana oyun yapmıyor işte, bakın. Issız bir yerdesiniz. Burada oyun yapacak kim var? Hangi gerizekalı gelip burada oyun yapar? Yapar mı sizce? Of. Psikolojide vardır ya. Biri sana oyun mu yapıyor? Biri bize oyun mu yapıyor? Nerede çıkmıştı ya en son? Şurada çıkmıştı sanki. İşte. Oh. Şifacı. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Bana ismini söyler misin?
O sesleri sen mi yapıyordun? Benim ismim İspirişam. Evet, ben şifacıyım. Şifacı olarak görevliyim. Şifacı olarak görevlisin. Görevini tam olarak anlatabilir misin? Benim eğitim aldığım yer aynı benim gibi şifacı olanlarla oldu. Onlar da İbn Sina'nın çalışma alanlarında bulunan kişiler. Onun ders verdiği yerlerde bulunan kişiler. Onlar da öğrendi ve bizlere de öğretti. Hastalıkların çoğunu biliriz. İlaçların çoğunu biliriz. Bunu isteyen kişilere belli bir ölçütle, belli bir karşılık ile veririz. Sen Müslüman mısın peki? Ben şu an orta yolluyum. Yani olabilirim de, olmayabilirim de. Şimdi olabilirim de, olmayabilirim de diye bir şey yok. Ben Müslümanım. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben Müslümanım. Sen de öyle misin, değil misin? Allahu Ekber. Orta yollu. İsmi de çok değişik bir ismi ha. Orta yollu. Bay Orta Yol. Bay Orta Yol çok saçma bence. Şu an senin bana söylediğin çok saçma. Şu an beni duyuyorsan ben orta yolluyum. Orta yolu nedir ya? Ya öylesin ya böylesin. Orta yolu böyle diyor. Bakın ya böyledir. Değil mi? Ya böyle olacaksın. Bu nedir ya? Orta yollu. Orta kahve gibi. Bana oradan bir orta kahve. Gerçi orta kahveyi nasıl içiyorlar bilmiyorum da. Şekerli kahve. Sade kahve için bak. Sade. Sade kahve güzeldir. Sade kahve candır. Şöyle bir içersin. Seni öyle bir zinde tutar ki kafanı rahatlatır, içini rahatlatır. Böyle orta yollular geldiği zaman seni sakinleştirir. İbn Sina'nın orta yolu dedi, ben ona sinirlendim. Söylediklerini unuttum. Bakın. Çok güzel bir şey anlattı aslında. Ya kızıyorum da ama bakın nasıl bir şey anlattı. İbn Sina'nın çalışma alanında bulunmuşlar. Bunun büyükleri. Çalışma alanında bulunmuşlar ve İbn Sina'dan öğrendiklerini, yani orada ders veriyor ya hocalar. Orada onlar da öğreniyor onlarla beraber ve bunlara öğretiyorlar. Bakın böyle bir durum var. Eğer ki o zaman şöyle bir şey var. İbn Sina öğrenen kişiler büyük ihtimal Müslümandı. Çünkü mübarek kişilerin yanında olduğu yerlerde kafir cinler olamaz. Bu acaba güvenlik amaçlı mı söylemiyor ya da şu an çok iyi anladım. Yanında biri var. Yanında biri var. Bunun gerçek şekli de böyle değil. Bunun gerçek şekliyle gelmesini isteyeceğim. Gerçek şekliyle gelmesini isteyeceğim. Eğer gerçek şekliyle gelebilirse, ama şu an değil. Demek ki tedbir aldı. Tedbirli kıyafetle geldi. Tamam. Yani her seferinde var ya bakın.
video çektikten sonra her seferinde olayları kendim çözüyorum. Kendi kendime çözüyorum. Kendi kafamla bir muhasebe yapıyorum. Kendi kafamla bir işte toplama çıkarma yapıyorum. Çözümleme yapıp kendim çözüyorum. Yanımda başka biri olmadığı için, yanımda başka biri olsaydı ona da soracaktım ama kendi bildiğimi söylüyorum. Ben genelde şöyleyim bakın. Mesela biri yanımda olur. Şimdi yanımda kimse yok. Kendi kendime sorup kendi kendime cevaplayıp cevapları çıkarıyorum. Ama yanımda başka biri olsa ona sorarım ama cevabını da ona söylerim. Böyle de değişik bir şeyim. Evet, tahminlerim gerçekten bu yönde ve belki tahminlerimde de yanılmam. Allah'ın izniyle tabii. Hani çok nadir bir şekilde de yanılabilirim ama Allah'ın izniyle yanılmam. Doktor bey, şu an seni anlıyorum. Öyle de olabilirsin, böyle de olabilirsin. Özgürsün. Senin elinde olan bir şey bu. Kimse sana karışamaz. Haklısın da yani. Şu yanındakini bir görebilseydik. Yanındaki acaba nasıl? Bakın burası o kadar büyük bir yer ki bakın. Daha önce mısır ekilmiş. Bakın ucu var bucağı yok. Bunun sonu orman. Çok ışığım dik bir ışık olsaydı büyük ince feneri getirseydim görürdünüz de. İnce feneri getirmediğim için böyle bir alan. Bakın burası da mısırlık. Köşeye gelenleri kesmemişler. Bunları toplamışlar ama çok büyük bir alandayım yani. Düz bir alan. Şifacı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bekliyoruz. Zıplaya zıplaya giden bir örümcek. Tabii bunların doğal alanları yani. Allahu Ekber. Arkadaşlar bu arada Bir de Sen Gör Gizli İlimler kanalımız var. O kanalımızda da artık düzgün bir şekilde yani düzenli bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. Yani başlayacak oradaki videolarda, oradaki program da başlayacak. Orada merak ettiğiniz ne varsa soru cevaplı bir şekilde orada video yapacağım. Oradan da bizi takip edip oradan da bize abone olabilirsiniz. Şöyle bir şey var çünkü orası bizim ayrıyetten de yedek kanalımızdır. Yedek kanalımız olduğu için yani buradaki bağlantımız kopmaması için diğer tarafa da aynı şekilde abone olursanız tabi abone olmak ücretsiz, bazı arkadaşlarımız ücretli olarak zannediyor. Katılla karıştırıyorlar. Katılda küçük bir ücret var 5 TL ama abone olmak ücretsiz. Oraya da abone olup orayı da takip ederseniz oraya da düzenli bir şekilde merak ettiğiniz videolar gelmeye başlayacak inşallah. Şifacı. Şifacı gelmedi. Şu an ya
tahmin ettiğim şeyi yapıyor. Sıkıntısı var. Yanındakini bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. Ya beni dinliyor ya da bilmiyorum artık neden geç geliyor. Geç geldiği zaman Arohan bana söylüyordu, geç geldiği zaman bir şeyler oluyor ama orada. Kimisi dediğim gibi, kimisi ya yanındakiyle uğraşıyor. Kimisi enerji topluyor, geç geliyor. Kimisi bilerek geç geliyor. Kimisi orada beni dinliyor. Hani görünmüyor ama beni dinliyorlar. Olabilir yani. Değişik değişik şeyler. Yalnız var ya bakın şurada. Şurada simsiyah çok karanlık. Şu benim geldiğim yol. Geldiğim yol da zifiri karanlık. Kamera, fenerin ışığı biterse, kameranın ışığı da biterse, bataryası biterse ancak telefonun ışığıyla gideceğim. Yapacak başka bir şey yok. Telefon ışığıyla idare edeceğiz. Aha bakın. Evet senden bahsediyordum. Çok geç geldin. Geç gelmemin sebebi bu arkamda bulunan yer. Ne varmış arkamda bulunan yerde? Şu an adım atılacak yer yok. Kim var peki buralarda? Arkamda ne var? Yani dönmek istemiyorum ama. Arkamda şu an binlerce eğitim gören var. Şu koskoca boşluk alan ağzına kadar hınca hınç dolu. Şu etraf, her yer, ders çalışanlarla, eğitim verenlerle ve de uygulama yapanlarla dolu. Ne yapıyorlar? Hepsi ders mi çalışıyor? Peki Müslüman mı bunlar? Evet, hepsi ders çalışıyor. Aralarında her ırktan var. Bunlar kim çalıştırıyor bunları? Bunları ben ve benim gibiler çalıştırıyor. Davetin burada açılma sebebi onların da buraya gelme sebebidir. Şu an onlar da senin gibi bir şeyler öğreniyorlar. Oo. Şimdi sen bana bir şeyler öğretebilir misin? Hastalıklarla ilgili. Mesela şeker hastalığının ilacı nedir? Şeker hastalığının kalıcı bir tedavisi var mıdır? Tabii ki her şeyin bir tedavisi vardır. Yalnızca bunu usulüne göre yaparsan öğrenebilirsin. Bunu senden başka kimse sormamıştı. Bu yüzden senin de araştırmacı olduğunu anladım. Evet, ben araştırmacıyım. Peki, beni daha sonra aynı şekilde bir daha çağırabilir misin? Tabii her zaman çağırabilirim. Sebep ne? Gidecek misin?
Yo, hayır. Gitmeyeceğim. Ama bunu senden istiyorum. Peki bir dahaki sefere de bu şekilde mi geleceksin? Farklı bir şekilde de gelebilirim. La ilahe illallah. Of. Farklı bir şekilde de gelebilirim. Anladım ben. Şimdi net konuşamıyorum. Açık da konuşamıyorum. Şifacı farklı bir şekilde de gelebilirim dediğine göre beni bir daha çağır demesinin anlamı nedir? Bunu çoğunuz bildiniz, çoğunuz anladınız. Ve arkadaşlar şu an var ya, öyle bir sinek sardı ki etrafıma ışıktan dolayı. Farklı bir beni tekrar beni tekrar çağırırsan seninle anladım, bakın rahat değil. Şimdi konuşup da ele de vermek istemiyorum. Gerçi şu an benim konuşmam aslında onu ele vermez de şöyle bir şey var, çünkü ben onun her şeyini bilmiyorum. Yani kendini savunabilir. Çünkü sonuçta ilk defa onunla görüştük. Ama birçok şeyi de varsayım olarak ona bu şekilde konuşursam zan altında kalır mı bilmiyorum. Bir şey öğreneceğiz. Yanındakiler var diye neyi yaparsak öğreniriz. Bedel mi? Bedeli biliyorsunuz Müslüman olmayanlar ister. Ama Müslüman olanlar bedel istemez, öğretir. Bu da öğretir de bunun yanında biri var. Yanında o siyah gelen, herhalde onun yanındaki, onun düşmanı olabilir. Ona izin vermeyen boyuttan biri daha girdi. Bu boyuttan biri daha girdi. Nasıl çıkaracağız onu? Tütsü yaksaydık boyuttan kimse gelmezdi. Paldır küldür yaptık gene davetimizi. Boyuttan hemen paldır küldür biri daha geldi. Tütsü yakmam lazımdı. Tütsü. Davet yapılmadan önce yakılması gerekiyor. Size şunu söyleyeyim. Boyut kapılarıyla ilgili gerçekten çok büyük çalışmam var. Çok büyük bir çalışmam var. Geçiş kapılarıyla ilgili çok büyük bir çalışmam var. Bu çalışmayı kanıtlayarak, kanıtlarla beraber videolarını yapacağım. Ve denemelerle beraber videolarını yapacağım. Öyle bazıları gibi boş boş konuşup, yani kendi kafamdakini anlatıp işte şöyle oldu, böyle oldu, ben böyle yaptım, böyle yaptım demek değil de sizinle beraber kamerayla yapabildiğimiz kadar, bakın kamerayla yapabildiğimiz kadarını anlatmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım sizinle beraber. Bu yolda bakalım ne kadar mesafe kat edebileceğiz. Hepimiz göreceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Şifacıyı fazla bekletip de aslında onu, çünkü şu an bir şey konuşamıyoruz onunla. Hiçbir şekilde bir şey öğrenemiyoruz. Şifacıyı en iyisi kısa sürede göndermek gerekiyor. Bir dahaki geldiğinde aslında şifacı bize hastalıkların devasını işte sormamız lazım. Şeker hastalığı 1, Sara hastalığı 2. Sara hastalığını bundan bir önceki videomuzda sorduk. O otu hangi ot olduğunu, onların aleminde mi o otun ismi, buradaki alemde mi o otun ismi? Bakalım. Bize getirecekti, çünkü o otu getirecekti. O otu getirdikten sonra biz de öğrenecektik ne olduğunu. Belki deneyecektik. Deneme yanılma olacaktı. Tabii bu konular da patentle ilgilidir. Biz de patentini alırdık. Başkası alsa patentini geliştirir. Yoksa çok pahalı fiyatlara satar. Ama patentini biz alırsak, kendi kanalımız olarak patent alırsak bu ilaçların, tabii patentini almadan da yayınlamamak lazım, biliyor musunuz? Geçen ben mesela o otun isimlerini videoda yayınladım. Bana söylediği otun. Çok büyük bir hata yaptım aslında. Patentini almadan
söylediği otun ilaçlarının isimlerini yayınlamamam lazım. Eğer yayınlarsam başkası patentini alır, istediği fiyata satar. Yani şöyle yapar. Diyorlar ya, bir tane iğne var, bir iğnesi 100.000 lira. O yüzden öyle şeyler olmaması için o iğnenin buluşu 100.000 lira aslında. Patenti 100.000 lira. İğnenin kendisi kaç para biliyor musunuz? Para bile değil. Şöyle otu almışsın, kaynatmışsın, suyunu damıtmışsın, laboratuvarda gerekli şeyler yapmışsın. O kadar paran gitmemiştir. Ama patent 100.000 lira. Bunlara dikkat ederek bu şifacıdan öğreneceğiz. İlaçları da öğrenirsek, tabii deneme yanılma da olabilir. Kendimiz bunları araştıracağız patentli bir şekilde. Bence şifacıyı davetini kapatacağım. Şifacının davetini fazla burada onu sıkmak istemiyorum. Belki bir dahaki davette de gelmeyebilir. Hemen davetini bir kapatayım bakalım şifacının. Şifacının davetini kapattıktan sonra diğeri de gelebilir. Bakarsın pat diye öbürü geldi. Olabilir yani. Şu an şifacının davetini kapatıyorum. Evet, şifacının daveti kapandı. Bakın onun anlatmasına göre şurası var ya, hınca hınç doluymuş burası. Burada eğitim görüyorlarmış şu an. Şimdi o boyuta girdiğinizi düşün. Şuraya bir girdiğinizi düşünün. Burası aydınlık bir yer. Çok aydınlık bir yer. Benim gözümde canlandırdığım şu. Buraya, bu boyuta girdik. Bu boyuta girdikten sonra etraf birden aydınlanıyor. Belki büyük bir sarayın içindesin ya da çok büyük bir laboratuvarın içindesin. Ya da çok büyük bir okulun içindesin. Işıklı mışıklı. Her yerde masalar. Çalışanlar, edenler, tahtalar, işte örnek gösteren öğretmenler, eğitim verenler ve eğitim görenler. Şekillerini tahmin edebiliyorsunuzdur. İşte şöyle ufak bir şeyler. Yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Öyle bir şey burada şu an var ama bizim gözümüzde nasıl? Simsiyah. Hiçbir şey yok. Bakalım şifacıyla beraber gelen kara ifrit görünecek mi, görünmeyecek mi? Şu tarafa bir bakacağım. Şuradan bakacağım aslında. Şuraya bir bakalım. Oo bakın. Neredeyse bakın üzerine basacakmışım. Diken fırlatır mı acaba? Bunlar diken fırlatmıyor bence. Ama bayağı dikenli. Yaşıyor mu? Kirpi. Aha canlı. Neyse zavallı hayvanı hiç meşgul etmeyelim. Allah'tan üzerine basmadım. Üzerine basaydım çok üzülürdüm gerçekten. Belim eli kırılırdı. Yani o kadar vicdan azabı çekerdim ki. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Şifacının videosunda bir çözüm alamadım. Yani bir şekilde bir sonuç alamadım ama bunu
devam ettireceğim, biliyor musunuz? Devam ettirip tekrar daha çağıracağım. Halen burada duruyor arkadaşımız. Davetsiz misafirimiz. Tekrar çağıracağım ve dediğim gibi bundan hastalıkların ilaçlarını öğreneceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.